Risale-i Tarik-i Nakşibendi İbrahim Hakkı Erzurumi Kıddise Sırrahu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a ve Allah'ın selamı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Sonra ey hak yolunun yolcusu ve ey feyyaz-ı mutlakı, yani mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi Allah'ı isteyen. Hangi gönül ki onda istek derdi ortaya çıksa, evvela onu devlet bilmek ve gece gündüz ziyadeleşmesine, yani artmasına gayret etmek gerek. Zira kadim yarın, eski ve eskimeyen sevgilinin muhabbeti ve arzusu gönül aynasında yansımıştır. Ey hakkı isteyen! Bil ki Nakşibendi yolu 3 türlüdür. Evvelki yol, La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle meşgul olmaktır. Bu veç ile ki, dilini üst damağına bitiştirip kalb ile zikrede, nefesini hapsede, tüm bedeni etkilenecek şekilde göbeğini kuvvetlice içeri çeke, zikir esnasında La mahbube illallah, Allah'tan gayri sevilecek yoktur. La matlube illallah, Allah'tan gayri istenilecek yoktur. La mevcude illahu, ondan başka mevcut yoktur fikriyle gönlünü doldurup onu gönlünden gidermeye. Gayri düşünceleri kovup kelime-i tevhidi adet eyleye. 3'te 5'te ve 7'de bir nefes alıp artırarak adeti 21'e çıkara. O zaman zikrin nuru zakirin kalbine tesir eder ve kalbini aydınlatır. Allah'tan gayri fikirler tamamen gider ve gönül ferahlığı bulup büyük lezzete kavuşur. Eğer 21'de bu halet olmazsa, gönül fena fillahı bulmazsa baştan başlaya. Ta ki fena fillahı bulana ve kalbi Hazreti Hakk'a daima uyanık olana kadar. Faraza bu agahlığı, yani uyanıklığı gidermek istese gücü yetmeye. Gözde, gönülde hayal ve fikri Allah ola. Kendini bulmaktan murad ancak budur ki, kendisi yok olup gönül zikredilen ile yalnız kala. Zikirden vazgeçip zikredilenle meşgul ola. Ebedi saadete gark ola. İkinci yol, İsmi Celal, yani Allah ismiyle yönelmektir. Yani kalb ile Allah demektir. Bu zikri yaparken Hak Teâlâ'yı alemin zerrelerini kuşatmış bilip bu fikirden ayrılmamalıdır. O kadar zikrede ki kendinden geçe. Bir mertebe bula ki bu hal kalbin zatının vasfı ola ve derunu bu nur ile dola. Ve biline ki bu zikirle meşgul iken kalbi hayret alıp melekutun acayiplikleri kalb ile keşfedilir. O haldeyken zikirden vazgeçip o hayrete dalmalı, gönlün bu halleri yine gönülde kalmalı, yani gizlenmeli. Asla ifşa edilmemeli. Şer-i şeriften ayrılmamalı, bu hayret hali geçince yine bu zikirle meşgul olmalı. Yine hayret hali gelince zikri bırakmalı. Zira bu hayret, melekût aleminin kapısıdır. Kapı açılınca edep ancak sükût kalmaktır. Ardından bu hayret gün be gün artar ve zikirden yok olup zikredilen kalır. Sudurul ahrar, kuburul esrar. Sırların kabirleri, hürlerin, gerçek hürriyete kavuşmuş olanların gönülleridir. Manasınca gizleyen olur. Bu hayrete gark olan kuvvet sahibidir ve bu fenayı bulan saadet sahibidir. Ona galip olan itikaf ve halvettir. Ona galip olan bir yere kapanıp dışarıya çıkmadan ibadetle meşgul olmak ve çevreyle her türlü ilişkiyi kesip yalnız kalmak, tenhaya çekilmektir. Kesret ona vahdet ve uzlettir. Yani çokluk ona birliktir, tekliktir ve görünürde halk ile beraber olduğu halde kalben onlardan uzak olmaktır. Nefes alması ibadettir, konuşması hikmettir. Fiilleri hizmetin ta kendisidir. Hareketleri rahmetin aynısıdır. Çünkü vahdet şarabının sarhoşu,
muhabbet denizine batmış ve her halde Hazretin huzurunda hazırdır. Bütün zıtlarla uyar ve ülfet eder. Yani alışır, kaynaşır. Nerede olsa rahattır ve gönlü şendir. Alemin karanlıklarıyla kederlenmez, canı canandan bir nefes ayrılmaz. Gönülden dışarıya yani başkasına güvenip dayanmaz ve meyletmez. Belki gönlünde ve gözünde masiva kalmaz. Yani belki gönlünde ve gözünde Allah'tan gayrisi kalmaz. Gözünü yumsa fenafillah'tadır, eğer açsa bekabillah'tadır. Gözünü yumsa Allah'ta kaybolur, açsa Allah ile baki olur. Bu haller, makamlar, bu mertebeler ve kemaller, istidat ve kabiliyete göre bir senede, 40 günde, belki 10 günde, belki bir günde, belki bir saatte hasıl olur. Sıdk ve teveccühe göre gönül Mevlasına vasıl olur. Yani samimiyet, sadakat ve yönelme durumuna göre gönül sevgilisine, sahibine ulaşır. Et-turuku illallahi bi'adedi enfasil halayık. Yani Allah'a ulaştıran yollar yaratılmışların nefesleri adedincedir müjdesi, bu farklılığa işarettir. Eğer her lahzada, her anda, her nefeste sevgiliyi düşünmekten hali kalmazsa ve uykuya dalarken kalbi zikirden avare olmazsa, uykusu da günü gibi Hakk'ın huzuru olur. Fenafillahı tez olur ve yokluk kapısından içeri girer. Gönül gözüyle dost yüzünü perdesiz görür. Bu zikir zatının ismidir ve bu zikirde olan tesirler başka isimlerde yoktur. Ve bu zikir az zamanda aralıksız devam edeni Allah Teala'nın izniyle melekut mülküne tasarruf sahibi yapar. Yani melekler aleminde hüküm sahibi yapar. Üçüncü yol, rabıta yoludur. Yani bir pir-ü pür tedbiri, yol, tarikat, sahibi mürşidi vasıta etmekle, gece ve gündüz sözde ve fiilde izinde gitmekle, pirin görünen sureti her an hatrından gitmeyip, dururken, otururken, yerken, konuşurken ondan bir nefes gaflet etmeyip, gün be gün giderek o kişi bu işi zahmetle yaparak bir mertebeye vara ki, pirin şekli müridin kalbinde yerleşe ve zahmetsiz her an hayaline getirebile. Şimdi gayb aleminden pirin batınına hangi feyz nazil olursa oradan müridin kalbine dahi yol bulur. Ama terki edep sebebiyle bu feyz yolu bozulur. O sebeple bu yol zahmetle elde edilir. Ama ismi celal yani Allah ismi yolu en yakın olandır. Sureti şeyh-i dilde yazsa mürid, buna olan ana da hasıl olur. Lik terki edeple zail olur. Ol sebepten ziyade müşkildir. Ser rişteyi devleti ey birader ele al, ömrü giran mayeni azitme hayal. Daim kamu yerde kamu işte kamu hal, an yarini gönlin gözün andan yana sal. Sırrı gamı aşkı derd mendan anlar, sanma dil sırrın hot pesendan anlar. Nakkaşa irer arif olan nazar nakşından, bu nakşı garibi nakşibendan anlar. Nakşibendiye acep kafile serverleridir, gizli yoldan iletirler hareme kafileyi. İrseçün salike sohbetlerinin cazibesi, giderir vesveseyi halvetü fikri çileyi. Yani, şeyhinin suretini gönlüne yazsa mürit, buna hasıl olan ona da hasıl olur. Fakat edebi terk ederse bu hal kaybolur. O sebeple bu oldukça zordur. Ey birader! Kader kısmet ipinin ucunu eline al, bu kıymetli ömrü az hayal etme. Daima her yerde, her işte ve her halde yarini an, gönül gözünü ona çevir. Aşk gamının sırrını dertli olanlar anlar, sanma gönül sırrını mağrur olanlar anlar. Arif olan nakışa bakarak nakkaşa kavuşur, bu acayip nakışı Nakşibendiler anlar. Nakşibendiler çok acayip kafile reisleridir. Kafileyi gizli yoldan hareme iletirler. Eğer sohbetlerinin çekim gücü salike ulaşsa, halvet vesvesesini ve çile fikrini yok eder. Ey hakkı isteyen!
Bil ki Tarik-i Nakşibendiye'ye bel bağlayanlar ve talep derdiyle kan ağlayanlar zahirde halk ile karışıp hizmette olurlar ve batınlarıyla ancak Hazreti Hakk'ı bilirler ve bulurlar. Kendilerini kesrette yani çoklukta gizlerler. Gönüllerinde vahdet yani birlik yolunu izlerler. Zahirlerini halka ve batınlarını Hakk'a bırakırlar. Bu gizli yol ile doğruca Hakk'a giderler. El iradeti terkil iradeti fil irade. İradeyi irade ile terk etmek manasınca, fena fillah olup fakru fena yani yoksulluk ve yokluk devletiyle beka billahı bulurlar. Yani Allah ile baki olurlar. Suretleri kesrette, manaları vahdette. Suretleri firkatte, siretleri vuslatta. Taşradan bigane, içeriden hemhane. Ten ayar ile, gönül yar ile. Göz rakipte, gönül habibde. Kulak sada ile, gönül huda ile. Dil güftar ile, gönül dildar ile. El sanatta, gönül hazrette. Ayak gitmede, gönül zikretmede. Ten yatmada, gönül cevlan etmede. Ten naim, gönül kaim. Ten rahatta, gönül seyahatte. Ten post ile, gönül dost ile. Ten mekanda, gönül la mekanda. Ten esbab ile, gönül Rabbül erbab ile. Ten kavga ile, gönül Mevla ile. Ten cihan ile, gönül canan ile. Yani suretleri çoklukta, manaları birlikte, suretleri ayrılıkta, özleri kavuşmada. Dışarıdan yabancı, içeriden arkadaş. Beden yabancılarla, gönül yar ile. Göz rakipte, gönül sevgilide. Kulak ses ile, gönül Allah ile. Dil kelam ile, gönül bağlandığı ile. El sanatta, gönül hazrette. Ayak gitmede, gönül zikretmede. Beden yatmada, gönül dönüp dolaşmada. Beden uykuda, gönül ayakta. Beden rahatta, gönül seyahatte. Beden post ile, gönül dost ile. Beden mekanda, gönül mekansızlıkta. Beden sebepler ile, gönül Rablerin Rabbi ile. Beden kavga ile, gönül Mevla ile. Beden alem ile, gönül canan ile. Bu yolla gönüllerini mutlu ederler. Sırları her neyse gönülde örtüp gizlerler ve halka ifşa olmaz. Ve gönüllerinin zevkine hiç halel gelmez. Şöhret afetinden uzak ve Allah'ın en has kullarından olurlar. Ve zikirleri dahi kalbidir. Zira bu kalbi zikir, Allah yolunun en yakını, en faydalısıdır. Bütün afetlerden uzaktır, vahdet aleminin acayipliklerinin anahtarıdır ve Allah'ın yüksek huzuruna cezbedicidir. Ey hakkı isteyen! Nakşibendi yolunun rükünleri 3'tür. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Ama az yemek, az uyumaya yardımcıdır. Ve az uyumak, az konuşmaya sebeptir. Ve az konuşmak, zikri muhafazaya kuvvettir. Maksat ise ancak Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Yeme, uyuma ve konuşmada orta yola uymak kâfidir. Beyt. Az yemek, az uyumak, az söylemek, kim de kim olursa ol olur melek. Bu beyit, marifetnamede şöyledir. Az yemek, az uyumak, az söylemek, kim de kim cem oldu bil anı melek. Ey hakkı isteyen! Bil ki bu tarikatın hakikati 3'tür. Düşünceleri kovmaya, zikre ve murakabeye devamdır. Ama düşünceleri kovmaya devam, zikrin devamına kuvvettir. Ve zikre devam dahi murakabenin devamına arkadaştır. Ve murakabe, Hak Teâlâ'nın her yerde hazır ve nazır, yani zaman ve mekandan münezzeh olarak her yerde var olan ve her şeyi gören, gözeten olduğunu gönülden bir an gidermemektir. Bu tarikten murat ve maksut, yani amaçlanan ve istenen ancak budur. Beyt. Tu yekpen pes ez her du alem, zicanet ber neyayet bi hüdadem. Yani
Sana her iki alemde de tek nasihat yeter. Allah ile olmadan bir nefes dahi verme. Ey hakkı isteyen! Ehlullah iki türlüdür. Biri takva ile amel etmeyi, biri zahmet ile amel etmeyi seçer. Veli-i uzlet, yani tenhayı seçen veli, hal kabilinden daha şerefli ise de, veli-i işret, yani halk içinde olmayı seçen veli, kemal yönünden daha faziletlidir. İster veli-i uzlet olsun, ister veli-i işret olsun, muratları halka fayda, şefkattir ve hizmettir. Zira bunlar kendi varlıklarından geçmişler, vahdet şerbetini içmişlerdir. Dostu bulmuşlar, murad almışlardır. İşleri gönüllerine mani olmaz ve gönülleri bir nefes huzurdan hali kalmaz. Sevgilinin zatına, sıfatına ayna olmuşlar, cemaline hayran kalmışlardır. Ayna ise sevgili katında kıymetlidir. Zira sevgili için kendi cemalini görmek arzu edilen bir şeydir. Bu makamda iman ayan olur. Yani meydana çıkar ve ayan olan kendi içinde gizlenir. Kavuşma ve ayrılma bir olur. Hayat ve ölüm kolay olur. Ey hakkı isteyen! Bil ki bu tarikatımızın piri Hace Bahaeddin rahmetullahi teala aleyh hazretleridir. Ve Tarik-i Nakşibendiye'nin tümü bu 12 kelimedir. Nef-i vücud, yani varlığını yok etmek ve bezli mevcud, elinde olanı esirgemeden vermek ve terk-i sürut, görünüşe ehemmiyeti terk etmek ve ameli beazimet, takva üzere amel etmek. Huş derdem, her nefeste ayık olmak ve nazar berkadem, kendi ayağına bakmak, başkayla ilgilenmemek. Sefer der vatan, vatanda sefer etmek, enfüsi seyir, kendi özünde seyir. Ve halvet der encümen, toplulukta yalnızlık, halk içinde hak ile olmak. İhtima anil bid'at, bidatlardan kaçınmak ve iktida be sünnet, sünnete uymak, uzleti anil en'am, halktan uzak durmak ve zikri aled devam, zikre devam etmek. Velhamdülillahi alet tamam. Allah'a tam manasıyla hamdolsun. Bir nokta tekrar ile kitap olur, bir kıl tekrar ile halice olur. Bir katre tekrar ile derya olur, bir tane tekrar ile bağ bostan oldu. Bir adettir ki tekrar ile 100.000 oldu. Bir çekirdektir ki tekrar ile şecere-i cihan oldu. Bir candı ki bunca insan oldu. Risalede hatime buldu. Yani bir tek noktanın tekrarlanmasıyla kitap meydana gelir, bir kılın tekrarından halı kilim ortaya çıkar, bir damlanın tekrarından deniz oluşur, bir tane tekrar ede ede bağ ve bostan oldu, bir adet tekrar ile 100.000 oldu, bir çekirdeğin tekrarı ile dünyanın ağaçları oldu. Bir tek candan bunca insan meydana geldi, Risale de burada son buldu. Enderuni Mustafa Mirkani.